Kuzey Avrupa'nın masal şehri Estonya'nın başkenti Tallinn'e hoş geldik. Tallinn tam bir ortaçağ şehri. Hatta Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Çok iyi korunmuş bir şehir. Bunda tabii bir nedeni var. Şimdi Orta Çağ'da günümüzde olduğu gibi hava savunma sistemleriyle vesaire gelişmiş silahlarla korunma sağlanmıyor. Şehrinizin surları ne kadar kuvvetliyse şehrinizi o kadar iyi koruyorsunuz. Tallinn'in belki de en büyük artısı ve bugün bize bu şekilde miras kalmış olmasının nedeni güçlü surları. Tabii ki bugün günümüzde bütün savunma sistemi kalmış durumda değil. Ama buna rağmen Avrupa'nın en iyi korunmuş surları ve kapılarından ve kulelerinden birçoğu da burada duruyor hala da. Biz iki tane kule, Viru kapısındayız şu anda. Aslında eskiden burası sadece bu iki kuleden ibaret değilmiş. Önde iki tane kule, arka taraftaysa çok daha büyük bir kapı girişi varmış. Giren misafirler önce şuradaki avluya alınıp daha sonra surların içerisinde şehre girişlerine izin verilirmiş. Tabii bunlardan bir kısmı yıkıldığı için şu anda şehrin girişinde iki tane kule, Viru kapısı adını verdiğimiz yapılar kalıyor. Bir de burada bence en etkileyici konulardan bir tanesi, burada çok güzel dükkanların içinden girip, gezip, İçeriye girdiğiniz zaman neredeyse zaman geçidi gibi zamanda ışınlanmış oluyorsunuz. Bir anda Orta Çağ'a geçmiş oluyorsunuz. Hadi hep beraber Orta Çağ'a gidelim. Ve Estonya toprakları hep tarih boyunca mücadele, başka milletlerin yönetim mücadelesine tanık olmuş. 1200'lü yıllarda Danimarkalılar almış bu şehri ve yaklaşık 500 yıl boyunca onlar yönetmiş. Hatta zaten burası Tallinn, yani Danimarkalıların şehri anlamına geliyormuş. Sonra ise Rusya burada bir liman talebi üzerine burayı fethetmiş. Uzun süre buranın yönetimini elinde tutmuş ta ki 1. Dünya Savaşı'na kadar. 1. Dünya Savaşı'nda Estonya bağımsızlığını elde ediyor ama çok da uzun sürmüyor. 2. Dünya Savaşı ile beraber Sovyetler yönetimi geri alıyorlar. Ta ki Sovyetler dağılana kadar 91 yılında Estonya yeniden yönetimi geri alıyor. Tabii bir yandan ben bunları anlatıyorum da bir yandan sokaklar çok güzel. Yani dolaştığımız her sokakta böyle plandan şaşmak durumunda kalıyoruz. Bir başka sokak görüyoruz, oraya giriyoruz, oradan oraya. Nerede olduğunuzu kaybediyorsunuz bir noktadan sonra. Danimarka bahçelerine geldiğiniz zaman karşınızda 3 tane heykel direkt olarak dikkat çekecek. Heykeller biraz Azrail'i andıran heykeller. Nedir bunların hikayesi? İnanışa göre vakti zamanında burada 3 tane cellat yaşıyormuş. Oldukça ünlü cellatlarmış ve elleri gerçekten kanlıymış. Hatta hayatlarının sonuna doğru onlar da bu işten bıkmışlar ve kiliseye gidip Tanrı'ya dua da etmişler günahlarının affı için. İnanışa göre ise günahları affolmamış. Hala da azap içindeki ruhları bu bahçelerde dolaştığı söylenir. Onların anısına da buraya 3 tane heykel dikilmiş durumda. Bahçelerdeki tek hikaye bu değil. Zamanında Danimarkalılar Tallinn'i almak için saldırıya geliyorlar buraya. Kralla beraber, Danimarka kralıyla beraber. Tabii Estonlar birlik olup direnmeye çalışıyorlar. Ancak savaş çok uzun sürmüyor. Her şey çok güzel gidiyor Danimarkalılar için. Kısa bir süre içerisinde Estonlar diyor ki tamam, yenilgiyi kabul ediyoruz. Şehri size teslim edeceğiz. Hatta bununla kalmıyorlar. Akşam dostluk nihayetinde de size ziyafet, bir yemek vermek istiyoruz. Tabii Danimarkalılar rahatlıyorlar. Hep beraber akşam yemeğe katılıyorlar. İçkilerini içiyorlar. Tam rahatladıkları andaysa Estonyalılar bir anda saldırmaya başlıyorlar. Yani Danimarka askerlerinin en zayıf oldukları anda, Game of Thrones'ta da böyle bir sahne vardı, bilen bilir zaten. Saldırıya geçiyorlar. Danimarkalılar kaybetmek üzeredir. Kral dizlerinin üzerine çöküyor, Tanrı'ya yalvarıyor. Bana bir şans ver, kaybetmek istemiyorum diye. İnanışa göre o anda gökten bir bayrak yere düşüyor. Kral bayrağı gördüğü anda işareti anlıyor. O ruhla, o güçle yeniden saldırıya geçiyor elinde bayrakla beraber ve Danimarkalılar Tallinn'i fethediyorlar.
O bayrak hangi bayrak? Bugünkü Danimarka bayrağı. Hatta o kadar eski olduğuna inanıyor ki Danimarkalılar, dünyadaki en eski ve en kutsal bayrak bizimki diyorlar. Her yıl 15 Eylül'de de bunun kutlamasını yapıyorlar. İşte bayrağın geldiğine inanılan yer burası. Danimarka bahçelerinin hemen yanında Kikindikök Müzesi bulunuyor. Bu müzeyi ziyaret etmenizi öneririm. Burada 3 tane kuleyi ve aynı zamanda da surların bir kısmını kapsayan bir müze bu. Surların belki de en iyi korunmuş kısımlarından bir tanesi burası. Bu arada hem kuleleri ziyaret ediyorsunuz hem de yeraltı sığınaklarını ziyaret edebiliyorsunuz. Burada yürürken ben özellikle vakti zamanında şehrin savunmasında mücadele eden şövalyeleri ya da şehir kuşatıldığı zaman korkuyla aileleriyle beraber bekleyen kadınları, çocuklarını bir nebze de olsa iyi hissettirebilen bir yer. O yüzden muhakkak gelin buraya da. Müzenin içinde bir bölüm ise masonluğa ayrılmış durumda. Ünlü masonların hayatları ya da kabul seremonisi gibi törenlerde kullanılan eşyalar sergileniyor. Şu an bulunduğum ufak odada masonluğa kabul edilmeden önce tefekkür odası olarak içine girdiğiniz bir oda. Kişiler eski hayatlarını bırakıp yeni bir hayata, yeni bir yolculuğa çıkmadan önce son durak olarak son kez iyi anlamda düşünüp detaylı karar verebilmesi için tarihte böyle odaların içine girerlermiş. Burada düşünürmüş bu sade odada. Gerçekten yeni hayata hazır mı? Geri dönülmesi olmayan bir hayata eski hayatını geride bırakıp geçebilecek mi? Bu odada onların düşünüp son kararı vermesini sağlayan odaymış. Tefekkür odası. Burada da bir tane örneği yapılmış. ...14. yüzyılda yapılmış Kikindikök Kulesi'nin manası ne? Mutfak gözetleyen, Almanca mutfak gözetleyen anlamına geliyormuş. Olay da şu, buralar tabii yüksek kuleler ve şehre çok yakın. Kulelerden baktığınız zaman evlerin içleri ve mutfakları çok rahat görünüyor. Zamanında da buradan bütün mutfakların gözetlendiği ve hatta devletin kimin evinde yemek pişiyor, kimin evinde yemek pişmiyor gözleyerek kim zengin, kim fakir karar verdiği söylenir. O yüzden böyle bir isim almış. Arka tarafta olduğu gibi çok şirin kafeler de var müzenin içerisinde. Manzara konusunda da oldukça güzel bir yer. Şöyle geçitlerden geçtiğiniz zaman arka tarafta çok iyi bir Tallinn manzarası sizi bekliyor. Ağaçtan dolayı göremiyorsunuz ama çok iyi. Kikindikök Kulesi boyunca geçmiş yıllarda kullanılmış savaş aletleri de sergileniyor. Sıkıntıyı da söyleyeyim, fark ettiyseniz nefes nefeseyim. Tabii kuleye çıkış çok dar merdivenlerle yapılmış. Çok dik. Bilginiz olsun yani. Kondisyonda sıkıntı varsa hiç kalkışmayın. Yoksa güzel yer, gelin mutlaka. Müzenin altında sığınaklar bulunuyor. 17. 18. yüzyılda inşa edilmişler. Tabii en başta olası saldırılara karşı korunmak amacıyla inşa ediliyor. Sonraki dönemde bir ara silah deposu yapılıyor. Bir ara boş kalıyor, evsizler yaşıyor. Hatta ilginçtir ki fotoğrafı olan, hikayesi bilinen evsizlerin burada bal mumu heykellerini de yapmış durumdalar. Bir dönemse 2. Dünya Savaşı döneminde tabii burayı Almanlar da işgal ediyor. Bir yandan da tabii Sovyetler var. Olası savaşın etkisinde nükleer saldırıya karşı bir sığınak olarak kullanmış. Tallinn halkı kendini koruyabilmek, hayatta kalabilmek için gelip buraya sığınmış. Gerçekten buraya gelince insan çok üzülüyor. Çünkü burada hala da Estonların üzerinde böyle bir korku var. Nükleer saldırı korkusu. Yani gidip bir Eston çocuğa sorduğunuz zaman nükleer saldırı anında ne yapması gerektiğini, ne renk giyinmesi gerektiğini çok iyi biliyor. Keşke hiçbir çocuk böyle bir bilgiye sahip olmasın.
Tünellerin içinde bir de bir hayalet var. Burada yaşayanların, punkçıların söylediğine göre bir keresinde burada başı kesik bir kadın hayaleti görülmüş ve sürekli olarak ağlıyormuş. Bu arada bu yeraltı tünelleri gerçekten çok uzun. Bayağı bir devam ediyor. Şöyle bir konsept yapmışlar. Girdiğiniz zaman en yakın tarihli halini, çıkışa doğruyduysa ilk yapıldığı tarihlere doğru sizi bir yolculuğa çıkartıyorlar. Hani evsizlerle başlayıp arkeolojik bulguların olduğu tarafa doğru ilerliyorsunuz. Alexander Nevski Katedrali 1800'lü yılların sonunda inşa ediliyor. Gördüğünüz üzere zaten Rus mimarisiyle inşa edilmiş. İnşa amacı da tabii 1800'lerin sonuna doğru burada Estonların milliyetçilik akımları kuvvetleniyor, isyanlar çıkmaya başlıyor. Ruslar da bir mesaj vermek, burası hala Rus toprağı demek amacıyla bunu inşa ediyorlar. Hatta Estonlar bunu bir baskı unsuru olarak görüyorlar, hiç sevmiyorlar. Hatta 1924'te bağımsızlığını ilan ettikten sonra Estonya bir karar alınıyor. Buranın yıkım kararı. İlerleyen yıllarda ise özellikle Sovyet döneminde Sovyetlerin resmi bir dini olmadığı için çok bakımsız kalmış. 91'de Estonlar yeniden bağımsızlıklarını elde edince buraya çok detaylı tadilatlar da elden geçirmişler ve şu an güzel bir şekilde korunmuş. Bu arada 11 tane kulesi var. Her bir kulede yaklaşık 15 ton ağırlığında bir çan bulunuyor. Bu anlamda da gerçekten şehrin en önemli çan grubuna, çan topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Kale kompleksinin en sonuna doğru Patkuli gözetleme platformu var. Gerçekten buraya geldiğiniz zaman Tallinn'in görülmesi gereken her noktasını çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. O yüzden Tallinn'i daha iyi anlamak için mutlaka buraya gelin. Aziz Merik Kilisesi, yani Dom Kilisesi diye de geçiyor. Estonya'nın, Anakara'nın en eski kilisesi burasıymış. Uzunca süre seçkin Almanların kilisesi olarak faaliyet göstermiş. Bu yüzden de soylu, seçkin insanlar öldükleri zaman bu kiliseye gömülmüşler. Tabii onların mezarlarında ailelerinin, onları temsil eden ailenin armaları bulunuyor. İçeride 107 farklı ailenin arması var. Bu açıdan Avrupa'nın en büyük aile arma koleksiyonu da burada diyebiliriz. Hall Farmasy'deyiz. Meydanda bulunan eczaneye geldik. Eczanenin özelliği ne? 1420 yılından beri aktifmiş. Avrupa'nın en eski eczanesi olduğu söyleniyor. Tabi uzun yıllar boyunca hem ilaçla destek vermiş hastalara hem de bir zamanlar tabi yaygın hastaneler olmadığı için hastalar gelip burada tedavi de ediliyormuş. Hala da aktif bu eczane. Yani normal modern ilaçları satın alabiliyorsunuz. Ama bir kısmında eski ilaçlar ve eski tedavi yöntemleriyle alakalı müzeye çevirmişler. Ziyarete açık her zaman. Tabii eski ilaçlara bakınca biraz garip bulduk. Burada kurutulmuş hayvanlar gibi birçok değişik ilaç var. Eskiden mesela karın ağrınız varsa kurutulmuş köpek kakası satılıyormuş burada. Ya da saçlarınız daha diri olsun istiyorsunuz da kirpi, öğütülmüş kirpi kurusu veriliyormuş. Zaten bu tarz ilaçlar da burada sergileniyor şu anda. Hatta bir tane de mumya olduğu yazan bir tane el var ama ondan çok da emin değilim.
Biraz ara sokaklarda hemen şehir merkezinde Miasmok Cafe'ye geldik. Yorulduğunuz zaman mutlaka tavsiye ederiz. Hem ürünleri çok güzel, kahvesi çok güzel, hamur işi ürünleri var yöresel. Onlar da oldukça lezzetli ki biz de onlardan zaten aldık. Ama sadece ürünleri değil, kafenin kendisi de çok güzel. Birincisi yaklaşık 150 yıllık bir kafe. Tallinn'in en eski kafesiymiş burası. Güzel kısmı ise açıldığı günden bu yana neredeyse hiçbir şey değişmemiş. İçerideki dekorasyon neredeyse tıpatıp aynı bir şekilde korunmuş. Bir de bir detay daha, burada ufak bir tezgah var. Tezgahta badem şekerleri yapıyorlar. Sizin siparişinize özel bir şekilde orada hazırlıyorlar. Hatta bu işi yapan Estonya'da sadece 3 usta kalmış. Geldiğiniz zaman tadım olarak o badem şekerlerinden de alabilirsiniz. Miasmok'tan çıktık. Şeyi söyleyeyim. Keçi peynirli tartları var. Çok iyi. Çok iyi. Buraya gelirseniz mutlaka yiyin. Hemen çıktığımız gibi karşımızda Rusya Büyükelçiliği var. Ya da konsolosluğu, emin değilim. Onu göstermek istedim. Çünkü burada da protestolar olmuş. Malum Ukrayna olayından dolayı. Burayı Ukrayna bayraklarıyla donatmış insanlar. Özellikle kuzey ülkelerinde Rusya'ya karşı çok büyük bir tepki var. St. Katerina Manastırı ve St. Katerina geçidi. Burada yaklaşık 700 yıl önce bir manastır kuruluyor. Sol tarafında kalıyor şu anda. Daha doğrusu reformist hareketlerde manastırın büyük bölümü yıkılıyor. Ama bazı orijinal parçaları hala korunuyor. Hatta sokakta ilerlediğiniz zaman sağ tarafta o parçaları da göreceksiniz. Sokağın diğer tarafı ise 15. yüzyıldan, 16. yüzyıldan kalan evlerle çevrili. Bu yüzden de zaten dar sokağa girdiğiniz anda gerçekten orta çağa ışınlanıyorsunuz çok hızlı bir şekilde. Bu arada bu evlerde de seramik atölyesi, cam atölyesi gibi atölyeler var. Gelip onları da ziyaret edebilirsiniz. Estonya, özellikle Tallinn'in bir diğer özelliği, burası aslında bir IT şehri, teknoloji şehri. Hatta hikayesi de şu, Sovyetlerden ayrıldıktan sonra Estonlar ekonomik anlamda bir İskandinav ülkesi olmak istiyorlar ama ne tarım ne başka konuda sanayide yeterince iyi değiller. Diyorlar ki biz nereye odaklanalım? Yazılıma, teknolojiye odaklanalım. Ve bunun sonunda hakikaten iyi teknoloji şirketleri çıkartıyorlar. İşte Vice, Skype, Bolt gibi birçok şirket çıkartıyorlar. Şu an hatta 13 tane unicornları var. 1000'den fazla da IT firmalarına sahipler. Hatta NATO'nun ve Avrupa Birliği'nin IT başkenti aynı zamanda da. Birçok şirket de buraya merkezlerini açmış durumda. Bunun dışında IT ile alakalı bir diğer özellikleri de e-devlet uygulamaları. Yani Estonya Devleti'nin kendi mobil uygulaması. Boşanma, evlenme, mal alım satım haricindeki her işi e-devletten yapabiliyorlar. Her işi istisnasız. Oy vermek de buna dahil, şirket açmak da buna dahil. Hatta bu uygulamayı yabancı vatandaşlara da açıyorlar. Yani Eston olmasanız bile direkt olarak bu sisteme girip hiç buraya gelmeden bir şirket dahi açabiliyorsunuz. Bu anlamda da gerçekten IT'yi sonuna kadar kullanmışlar. Bu alansa zaten Tallinn'in en popüler yerlerinden Town Hall Meydanı. Burası birkaç özelliği olan bir meydan. Belediyenin önünde zaten yer alıyor. En ilginç özelliklerinden bir tanesi, Avrupa'daki ilk Noel ağacı bu meydana kurulmuş. Hala da zaten Christmas zamanında buraya Noel ağacı kuruluyor. Tabii burası çok geleneksel bir nokta olduğu için herhangi bir ağaç da buraya kurulmuyor. Her yıl Estonya'da bir yarışma yapılıyor. Ülkenin her yerinden Noel ağaçları, belirli kriterleri karşılayan Noel ağaçları, işte 15-18 metre aralığında olacak, dalları sık olacak gibi özellikleri karşılıyorsa yarışmaya katılıyorlar. Bütün Estonya heyecanla birinciyi seçiyor ve o Noel ağacı buraya yerleştiriyor. Hatta Estonlar için o kadar önemli ki birçok Eston evine Noel ağacı almıyor. Bizim bir tane Noel ağacımız var, o da buraya kuruluyor mantığıyla. Ama hala da tabii alanlar da var. Alanlar için de ilginç bir bilgi. Devlet her yıl 10.000 tane ormanlardaki ağacı belirliyor. Mobil uygulama üzerinden tabii ki. Halkını açıyor, diyor ki şu noktalardaki ağaçları kesebilirsiniz. Halk ormanlarda o ağaçları bulup kesiyor ve kestiği yerde de mobil ödeme ile ağacın parasını ödüyor. Burada her şey mobil, öyle söyleyeyim. Meydanla alakalı son bir bilgi de üzerinde durduğum taş. Söylenene göre bu taşta durduğunuz zaman Tallinn'deki 5 kuleyi birden görebiliyormuşsunuz. Muş diyorum. Çünkü biz bakıyoruz 4'ünü görebiliyoruz. 5. nerede tam şey yapamadım, emin olamadım. Ama yine de güzel bir manzara.
Kedi kuyusu, Tallinn sokaklarında karşılaştığımız bir yapı. Adı neden kedi? Vakti zamanında Orta Çağ'da insanlar bu kuyunun içerisinde bulunan suda kötü su ruhu olduğuna inanırlarmış. O ruhun suya zarar vereceklerinden korkarlarmış ve ruhun beslenebilmesi için ete ihtiyacı olduğu düşüncesiyle buraya kediler atarlarmış. Uzun süre bu ritüel devam etmiş. Bir süre sonra kuyunun üzeri kapatılmış. Kuyu hala korunuyor ama üstü en azından kapatılmış durumda. Rataskavu 16. Hem bir restoran arkamda gördüğünüz hem de üstünde bir otel. Burası çok uzun yıllardır otel olarak işletiliyormuş. Vakti zamanında gene otel olarak işletilirken otel sahibinin işleri kötüye gitmeye başlamış. Kumar düşkünlüğü de varmış. Maddiyatı kötü olunca intihar etmeye karar vermiş. Tam intihar edeceği zamandaysa bir pelerinleri içeri girmiş ve demiş ki benim bir düğünüm olacak. Bu düğünü burada yapabilirsem sana bir torba dolusu altın veririm. Ama bir şartım var. Düğün günü odanda duracaksın ve asla ve asla odaya giren, daha doğrusu düğüne gelen kimseye bakmayacaksın. Yani düğünden bir haber olacaksın. Tabii ki kabul etmiş. İntihar etmek üzereyken böyle bir fırsatı ters çevirmemiş otel sahibi. Düğün günü geldiği zaman kalabalıklar buraya gelmeye başlamış. En üst katta düğün başlamış ve inanılmaz bir parti varmış. En başlarda otel sahibi sözünü tutmuş, odasından ayrılmamış. Ama en son merakına yenilmiş. Bir göz ucuyla bakmak istemiş yukarı çıkıp. Yukarı çıkıp göz ucuyla baktığı zaman anahtar deliğinden şahit olduğu şey şeytanın düğünüymüş. Bu şahitlikten sonraki gün otel sahibi sözünü tutmadığı için hayatını kaybetmiş. Ama bu olay Tallinn şehrinde çok hızlı yayılmış. İnsanlar korkuya kapılmışlar ve toplanıp belediye binasının önüne gitmişler. Belediyeden bu odayı, yani bu otelin en üst katındaki odayı kapatmasını istemişler. Belediye söyleneni yapmış. Hala daha gelip baktığınız zaman sol üstteki cam tuğlalarla kaplıdır. Bu hikayeler doğrudur yanlıştır bilinmez ama kesin bir şey var. Tallinn bu hikayelere sahip çıkıyor. Tallinn bir orta çağ şehri ve ona yakışır şekilde burada orta çağ konseptinde mekanlar da var, restoranlar da var. Onlardan bir tanesine geldik. Old Hansa restoranına. Bunun gibi birkaç restoran var. Hemen yakında Draco isimli farklı bir restoran daha var. Hemen belediye binasının yakındaki mekanlar bunlar. Konsept tamamen orta çağ. Yani geldiğiniz zaman neredeyse bütün aydınlatmalar tıpkı orta çağda olduğu gibi mumdan yapılmış. Masalar, çalışanların kıyafetleri, ayakkabıları, hatta konuşmaları gibi işte size lordum diye hitap ederler. Her şey tamamıyla orta çağda olduğu gibi aynı kalmış. Çok güzel çorbaları var. Onları denemenizi tavsiye ederiz. Bir de içecek söylediğiniz zaman bu tarz ufak minnak bardaklar da getiriyorlar.